İstanbul'un en gürültülü semtinden içeri girdiğinizde sizi büyük bir dinginlik karşılar. Kalemişi tavanlar ve kemerli kubbelerin büyüleyici güzelliğine kapılıverirsiniz. Lakin ilk ise gidişiniz sağa sola bakmaktan alışverişe vaktiniz kalmayabilir. Sokakları, çeşmeleri, esnafın sesi sizi alıp götürür başka diyarlara. Her sokak ayrı bir güzelliği karşınıza çıkarırken modern bir alışveriş merkezinde olmayan bir nazendelik kaplar her yanınızı. Çarşı-ı Kebir, diğer adıyla Kapalı Çarşı. 1460 senesinde Fatih Sultan Mehmet tarafından Ayasofya'ya gelir olması ve İstanbul'un ticaret hayatının bir merkezde toplanması düşüncesiyle Cevahir Bedesteni yapılır. Kapalı Çarşı'nın bugünkü halinin ilk çekirdeği bu bedestendir. Amaç, ticaret hayatını canlandırmak, İstanbul'u ticaretin başkenti yapmaktır. Cevahir Bedesteni başka bir adla Eski Bedesten bir mimari abide olup tuğla kemerle ayrılmış 15 bölümden oluşur. Bölümlerden her biri bir kubbeyle örtülüdür. Bu 4 kapılı tarihi yapı yaklaşık 1365 metrekaredir. Kapalı Çarşı'daki ikinci bedesten olan Sandal Bedesten ya da Yeni Bedesten ise 12 paye ile 20 bölüme ayrılır. Bunların üzerlerine tuğladan geniş kemerler konmuştur. Sandal Bedesteni 20 kubbeyle örtülmüş, iç hacmi yaklaşık 1280 metrekaredir. Sandal Bedesteni kubbe sayısı bakımından Türk mimarisinde bu çeşit eserlerin en büyüğü olarak nitelendirilir. Burada da dış cepheye bitişik dükkanlar olup 4 taraftan giriş vardır. Bu bedestenlerin etrafları ticaret hayatının büyümesiyle birlikte dükkanlarla dolmaya başlar. Zamanla oluşan sokaklar ve caddeler genişledikçe üzerleri örtülüp 30.700 metrekarelik dev bir alışveriş merkezi halini alır. Bugün Bayezid Meydanı'ndan Mercan, Mahmut Paşa ve Nuri Osmaniye kapılarına kadar çok geniş bir alana yayılan çarşının içinde 3600 dükkan yer alır. Bedesten ve çarşı ilk defa 1546 yılında büyük bir yangın geçirir. Mahmut Paşa ve Mercan'ı yakarak genişleyen yangın Gedikpaşa'dan Kadırga Limanı'na kadar yayılır. 1701 yılında Sultan II. Mustafa zamanında bir kere daha yanınca bu defa kergil olarak ve kubbeleri tuğladan yapılır. Son olarak 1954 yılında büyük bir yangın daha geçirir. 10 Temmuz 1894 tarihinde ise büyük depremde kısmen yıkılır. Kapalı Çarşı'da zarar görenlere Abdülhamit Han bizzat kendi parasıyla yardım eder. Sultanın emriyle 1896 yılında başlayan onarım 3,5 yıl sürdü. Geçmişte 19. yüzyıl öncesinde daha da geniş bir alana yayıldığını biliyoruz. Bugünkü sınırlarını göz önüne aldığımızda 1894 depreminden sonra sınırlarına bir miktar müdahale edildiğini, harap olan bazı han ve dükkanların Kapalı Çarşı sınırları dışında bırakıldığını biliyoruz. Kapalı Çarşı'nın Bayezid istikametindeki kapısının üstünde El-Kasip Habibullah kitabesi ve Sultan II. Abdülhamit Han'ın tuğrası, Nuri Osmaniye Camii istikametindeki kapının üstünde de kitabe ve Osmanlı Devleti'nin arması yer alır. Kapalı Çarşı kuşluk vakti dua ile açılırmış. Dua merasimi Bölükbaşı tarafından yapılıp adına duacı denirmiş. Buyurun duaya nidasıyla çarşının ortasındaki muhafızlık dolabının önünde toplanan esnaf ve ahali, devrin sultanı ve ordusunun selametine,
gelmiş ve geçmiş bölükbaşı ve esnafın ruhlarına niyaz edip Salaten Tüncina duasını okurmuş. Duanın ardından bölükbaşı tellallara hitaben tavcılık yapılmayacak, mal kapatılmayacak, kefilsiz mal alınıp satılmayacak diye nasihatta bulunulmuş. Çarşının idaresi Osmanlı esnaf teşkilatlarından olan Lonca'nın elindedir. Muazzam bir muhafaza teşkilatına sahiptir. Kuyumcuların ve kıymetli malların muhafazası için hususi dolaplar da mevcuttu. Müşteri ve esnaf çarşıyı boşaltıp kontrol yapıldıktan sonra muhafaza teşkilatının bekçileri el tetikte, kulak tıkırtıda olarak vazifelerini yaparlar. Kapalı Çarşı'daki esnaf teşkilatı, iddiatçılar tarafından 1912'de dağıtılınca idare ve ticari hayatta da değişmeler başlar. Bugün Kapalı Çarşı'daki sokak isimleri eskiden bir araya toplanan esnaf isimlerinin bir hatırasıdır. Çarşının içindeki yer adları esnaf ve sanatlarla alakalıdır. Bugün bu mesleklerden birçoğu olmamasına rağmen sokak tabelalarında adları yaşamaktadır. Kapalı Çarşı bugün hala binlerce turistin uğrak yeri. Halıcılar, kuyumcular, antikacılar, hediyelik eşya dükkanları ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. Serbest döviz politikası, altının günlük artış ve inişi Kapalı Çarşı'dan belirleniyor. Dünyaya çıkan altının %60'ı buradan gönderiliyor. Yani Türkiye'den ihraç edilen işlenmiş altının %60'ı Kapalı Çarşı'dan gidiyor. Bu da büyük bir gelir. Burada aynı zamanda sanat yönünden de çok ciddi ustalar vardır. Hala el sanatı ön planda. Yani bir sürü yerde el sanatının yok olduğu ve fabrikasyona geçtiği halde hala burada Osmanlı el sanatları, kültürel etkinlik devam etmektedir. Kapalı Çarşı esnafında hala eski usul yani ahilik anlayışı devam eder. Komşu alışverişlerinde senet yerine söz hakimdir. Birbirlerine karşı destek olmak, fakiri gözetmek, sabah siftah yapmayan komşuya müşteriyi yönlendirmek gelenekten gelen alışkanlıktır. İnsanlar 24 saat çocuklarını ve ailesini göremediği halde burada 24 saat farklı inançta olan insanlar kardeş gibi geçinir. Tek amaçları burada işte ticarettir. Ticaret birleştiren ticarettir. Tabii burada bir gelenek. Yani eskiden burada dükkan almak için senelerce beklerdi. Hala da öyledir. Yani paranın geçmediği, sözün ve itibarın daha ön planda, paradan daha çok geçerli olduğu bir yer burası. Kapalı Çarşı esnafı genelde çıraklıktan yetişir. 3 kuşak aile boyu esnaflık yapanların sayısı azımsanamayacak kadar çoktur. Ben burada şimdi 3. kuşağım. Benim dedem şu arkamdaki kapıda, yani karşıdaki kapıda hamallık yapıyordu. 1907'lerde gelmiş. Daha sonra benim işte babam burada esnaflık, bu cadde köylü pazarıydı. Bütün Anadolu'nun köylüleri gelip buradan, yani esnaflar gelip buradan mal alıp satarlardı. Ondan sonra ben 3. jenerasyonum. Şimdi benim işte kızım üniversiteyi bitirdi, master yaptı. Ona da bu mesleğin dışında yine ilerideki bir caddede 4. jenerasyon onu açtık. İnşallah o da devam ettirir. 5. 6. jenerasyon gider, yani babadan oğula, dededen toruna devam eden bir yer. Boğaziçi Üniversitesi'ni bitirdikten sonra İngiltere'de yaşadım ve okudum 2 sene. Sonra da burada özel bir şirkette çalıştım yine 2,5-3 sene kadar. Ondan sonra da babamla oturduk, konuştuk ve hani ben de hani çarşıya gelip ben de burada devam edeceğim dedim. Bu şekilde bu hediyelik eşya dükkanına gelmiş oldum. Gerek yazları olsun, gerek hafta sonları olsun sürekli gelirdim hani dedem zamanında da hani babamla da beraber. Çok renkliydi. Hani hatırladığım, hani küçüklükten hatırladığım şeyler, çok fazla insan sirkülasyonu var. Dünyanın dört bir yanından gelen bir sürü insan var.
Ve hani o renklerin içinde hani hakikaten tezgahların üzerinde büyüdüm diyebilirim. Burada emeklilik diye bir şey yok. Ta ki mezara kadar burada çalışılabilir. Sonra zevkli de bir yerdir. Devamlı olarak turistlerle haşır neşir oluyorsunuz. Babamdan bana, benden evladıma. Bunu ben kendi babama da babam burayı bana bırakırken de aynı şeyi kendisine söylemiştim. İnşallah emanetini benden sonrakine teslim ederim diye söz vermiştim. Amcamın vefatına kadar buradaydım. Ondan sonra vefat ettikten sonra işi tamamen ben devraldım. Karşıdaki onun çalışıyor şimdi. Arkada, evet. Onlar lisan falan güzel bilirler, öteki de öyle. Onlar bakıyorlar dükkana. Ben çalışmam burada. 22 yaşında gelmişim buranın, en genci benim burada. Hepsi yaşlı, belli bir yaşlarda. Kapalı Çarşı uzun yıllardır restorasyon yüzü görmüyor. Üstelik pek çok iş yerinde yapılan kontrolsüz değişiklikler de tarihi binayı tehdit ediyor. Merkezi ve yerel yönetimin Kapalı Çarşı'dan elini eteğini çektiğini, dükkanların kendi inisiyatifleriyle genişlediklerini, gerek duvarları tıraşlayarak, gerek yer altından dükkanlarına depo gibi benzeri mekanlar kazandırarak Kapalı Çarşı'yı çok yönlü olarak oyduklarını biliyoruz. Başta çatısı olmak üzere binanın altyapı ve statik yapısındaki sorunların bir an önce ele alınması gerekiyor. İstanbul'da yağan en ufak bir sağanak yağmur bile Kapalı Çarşı'yı felç etmeye yetiyor. Evet, bu nasıl ya? Kapalı Çarşı'ya bak. Kapalı Çarşı özellikle statik açıdan oldukça zayıflamış durumda. Taşıyıcı duvarları oldukça inceltilmiş, yer yer geniş ölçüde tıraşlanmış ve müdahale edilmeyi gerektirir noktaya çoktan gelmiş. Eğer bir müddet daha bu yapıya müdahale edilmezse olası bir depremde büyük bir bölümünün ayakta kalmasının beklenmesinin zor olduğunu düşünüyoruz. Onun ötesinde tesisat konusunu da ele alırsak, elektrik hattı nereden geçiyor, kanalizasyon nerede başlıyor, nerede bitiyor, bunları dahi tespit etmekte çok büyük zorluklar var. Elektrik kontağından sorunlar çıkabilir. Şiddetli yağmur anında çok yakın zamanda yaşadık. Kapalı Çarşı'yı su basabiliyor. Yangın güvenliği ve benzeri afet tehlikelerine karşı önlemlerin alınması gerekiyor. Kapalı Çarşı'nın çatısı adeta bir çöplüğü andırıyor. Su depoları, uydu antenleri ve klimalar çatıyı tarihi görüntüsünden uzaklaştırmış. Bunların bakım ve onarımları için her defasında kiremitler üzerindeki müdahaleler çatıyı her geçen yıl daha da yıpratmış. Çarşının çatısı günümüzde atıl bir durumdadır. Kiremitlerin çoğu kırılmış, sıvalar dökülmüş, çatılar hasar görmüş, bitkilerle kaplanmış. Birçok dükkan tarafından minik depolar oluşturulmuş. Havalandırma bacalarının üstü naylonlarla, camlarla kapatılmış. Dükkan içlerinde kullanılan klima dış ünitelerinin oluşturduğu kirlilik. Bu ünitelere bakımlar yapılırken çatı üstlerinde dolaşan adamların neden olduğu kiremit kırılmaları. Tabii bütün bunlar çarşının su almasına, bu da statik açıdan zayıflamasına neden olmakta. Türkiye'deki iletişimin ya da telekomünikasyonun tarihçesini Kapalı Çarşı'nın çatısında yazabileceğimizi fark ettik. Dolaşırken yerde yatan antenler vardı. Teknoloji ilerledikçe yerine yenisini getiriyor, eskisini kaldırıyor ama aşağı indirmiyor, hemen yanına yatırıyor. Bakıyorsunuz önce çatal antenler paslanmış, en kötü durumda. Daha sonra büyük boyutlu çanaklara geçilmiş. Yerde yatan onlardan var. Biraz daha öteye gittiğinizde artık günümüzün uyduları kullanılıyor. Ama hiç kimse ne çatal antenini ne büyük çanağını çatıdan indirmemiş. Çatı Kapalı Çarşı'nın arka odası, arka bahçesi biçiminde yaşamını sürdürmeye devam ediyor.
İstanbul'da beklenen depremin yaklaşıyor olması, hükümetin eski eserleri onarmadaki azmi ve Fatih Belediyesi'nin girişimleriyle tarihi çarşıyı kurtarmak için el birliğiyle bir çalışma yürütülmeye başlandı. Nuri Osmaniye ile Bayezid camileri arasındaki geniş alanda yer alan Kapalı Çarşı yenileme alanı 26.11.2007 tarih 12.897 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kabul edildi ve 25.12.2007 tarih 26.737 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Beyazıt, Molla Fenari ve Daya Hatun mahallelerini ve bu alanda bulunan 101 adayla 2466 adet parseli kapsayan Kapalı Çarşı yenileme alanı toplam 45.610 metrekaredir. Yenileme projesi kapsamında çalışma alanına ilişkin analizler, tüm tescilli parsellerin röleve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması, aban projesinin hazırlanması ve tüm alanı kapsayan statik, mekanik, elektrik, kentsel tasarım ve altyapı projelerinin hazırlanması, zemin etüt çalışmaları yer alır. Bu proje, Fatih Belediyesi'nce yapılan ihale neticesinde Ütopya Mimarlık Şirketi'nce yürütülmektedir. 2009 yılının son aylarında Kapalı Çarşı projemiz başladı. Hepimizin heyecan duyduğu ve uykularının kaçtığı bir dönemdi. İhalenin alınması, hazırlıkları ayrı bir süreçti. Binaya girip, Kapalı Çarşı'ya girip çalışmalara başlamak daha başka bir heyecanı beraberinde getirdi. Belli bir başıboşluk döneminin ardından artık disipline edilmesi gerektiğini görmekteyiz. Ki bunların bilincine varan yerel yönetim ve merkezi yönetimin desteğiyle de ama özellikle Fatih Belediyesi'nin girişimleriyle başlatılmış bir proje var. Bu projede gerek statik açıdan gerekse de mimari özellikleriyle Kapalı Çarşı'nın eski itibarını kazanmasını hedefliyor. Çalışma her aşamasında alanda başlayıp ofiste tamamlanan ve farklı meslek gruplarının birlikteliğini gerektiren bir süreçtir. Çalışmada restoratör mimar, mimar, restoratör, harita mühendisi, harita teknikeri, elektrik mühendisi, makine mühendisi ve inşaat mühendisi bir arada çalışmaktadır. Kapalı Çarşı projesine 2009 yılı Ekim ayında başladık. Projeye 4'er ekip ve 3'er kişiden olmak üzere toplam 12 harita ekibimizle birlikte yaklaşık 16 kişiyle ekibimizi oluşturduk. Fakat Kapalı Çarşı alanının büyük olması sebebiyle zaman zaman bu sayımız 40-45'lere kadar ulaşmış oldu danışman hocalarımız. Diğer işte disiplinlerde arkadaşlarımızdan destek alarak ekibimizin sayısını arttırmış olduk. Bir kontrolsüzlüğün yol açtığı bir kaos, bir kargaşa var. Hangi dükkan nerede bitiyor belli değil. Bu sadece cephesi bağlamında değil, yapının arka tarafında ne olduğunu, altında, üstünde ne olduğunu bile kimi zaman algılamak zor olabiliyor. Bunu geniş sayıda mimar ve restoratörden oluşan ekiplerimiz hep keşfetmeye çalıştılar. Mühendis meslektaşlarımızla statik açıdan yapıyı inceledik ve vardığımız sonuç artık Kapalı Çarşı'ya bir neşter vurmamız gerektiği, bu Kapalı Çarşıyı mimarisiyle, statiğiyle, taşıyıcısıyla, elektrik, havalandırma, ısıtma, tüm mühendislik boyutlarıyla ele almamız gerektiğini ortaya koyduk. Çalışmaya ilk olarak Kapalı Çarşı çatısından başlandı. Günlerce süren çalışmalar neticesinde çatının en ufak ayrıntısına kadar rölevesi çıkarıldı. Kapalı Çarşı'daki kiremitleri, çatıdaki kiremitleri, yetişen otlara kadar hepsini birebir gerçek konumu ile tespit ettik. Kapalı Çarşı çatısından ilk olarak çatı rölevesiyle başladık. Çatı rölevesinde Kapalı Çarşı'nın çatısında yaklaşık 300 adet nokta belirleyerek işte ölçümleri en rahat yapabileceğimiz noktalardan poligon noktaları belirledik ve bu poligon noktalarını GPS makineleri yardımıyla haritacılık ekibi arkadaşlarımız tarafından ülke koordinatlarında okumalar yapıldı. Yani Kapalı Çarşı'yı ülke koordinatında çizim ortamında yerine oturttuk. Daha sonra bu poligon noktalarına 4 adet Total Station yardımıyla
ekiplerimiz tarafından 3 boyutlu olarak okumalar yapıldı. Bu 3 boyutlu okumaları yine restoratör ekibimiz tarafından çatıda el ölçümleri, şerit metre ve lazer metreler kullanılarak el ölçümleriyle destekledik ve çatı planımızı tamamladık. Bizim hedefimiz çarşının sağlıklı bir çatıya sahip olarak yağmur ve kar etkilerinden korunması, yapıya statik açıdan zarar veren suyun içeriye girmemesini sağlamak. Çarşıda statik açıdan da problemler bulunmakta. Biz statik danışmanımızla beraber tespit ettiğimiz çatlaklar ve zemin oturmaları üzerine beraber çalıştık. Çatıdaki klimalar görenleri hayret içinde bırakıyor. İnanılmaz bir görüntü kirliliği oluşturan klimalardan kurtulmak için çok çeşitli alternatifler düşünüldü. Bunların içinde tarihi yapıya en uygun olan 2 öneriye sıcak bakılıyor. Bir tanesi bunun borularla soğuk ve sıcak suyu mahalleler arasında dolaştırarak ve pay ölçerler kullanarak bunları fan koyular yardımıyla mekanlara vermek. Ancak bu da paylaşım çok rahat olmuyor bu pay ölçerleri okuması, değerlendirmesi açısından. Bunun yerine biz son zamanlarda çok kullanılan su kaynaklı ısı pompası dediğimiz bir sistemi buraya önerdik. Burada avantajı ne? Avantajı bu kadar pay ölçer kullanmıyoruz. Tek bir boruyla hem ısıtma hem soğutma sağlayabiliyoruz. Ve bu soğuk ya da sıcak sudan geçen dükkanlar aynı klima, split klimalarda olduğu gibi bir iç üniteyle istedikleri kadar enerjiyi alıyorlar. Cihazlarını çalıştırdıkları zaman da elektrik kendi faturaları olduğu için paylaşımda da herhangi bir ilave donanıma gerek kalmıyor. Böyle bir sistem önerdik. Bu sistemin tabii tarihi doku olması açısından da çok boru da etrafta olmasını arzu edilmedi. O yüzden en uygun sistem olarak bunu düşündük. Burada sıcak ve soğuk suyu vermek için yalnız tabii bir ilave cihazlar gerekiyor. Bunu biz soğutma kuleleriyle genelde yapıyoruz. Çünkü mekandaki dükkanların çalışma şekilleri nedeniyle aynı anda dinamik olarak hem soğutma hem ısıtma gerekebiliyor. Bunun için de bu su kaynaklı ısı pompası sistemi çok ideal. Isıtma yapan yer ile soğutma yapan yerin ihtiyaçlarını birbirlerini örtüştürerek hiç dışarıdan ilave enerji vermeden karşılayabiliyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir avantajı da var. Yıldız Teknik Üniversitesi Termodinamik ve Isı Tekniği bölümünden Profesör Doktor Hasan Alpay Heperkan, deniz suyundan faydalanılan, aynı zamanda çevre dostu olarak adlandırılan ikinci önerisini ise şöyle açıklıyor. Isıtma ve soğutma ihtiyacını deniz kenarına kurmuş olduğumuz bir santralda bir ısı değiştirici vasıtasıyla demin bahsetmiş olduğum mekanlar arasında dolaşan boru içindeki suyu deniz suyuyla soğutup ısıtabiliyoruz. Dolayısıyla soğutma kulesi ortadan kalkıyor. Mekanik dairelerle ki bunu yer altında yapabiliyoruz ve tarihi dokunun dışında bir mekana taşıyabiliyoruz. Bu şekilde çözmüş oluyoruz. Bunun tek sakıncası diye demek gerekirse deniz kenarı ile kapalı çarşı arasında bir boru hattı yer altından giden çekilmesi, döşenmesi gerekiyor. Ancak bu da şeyi incelediğimiz zaman coğrafyasını mekanın mümkün olduğu görülüyor. Çalışma alanının dış cephesinin rölevesi alınmış, tescilli olup olmadığı ayrımına göre 1/200 cephe silüeti ve 1/50 ölçekte cephe rölevesi hazırlanmıştır. Sokak silüeti çalışmalarında öncelikle poligon ağı döşenerek çalışma alanı yatayda ve düşeyde ülke koordinatlarına bağlanmıştır. Poligon ağı döşendikten sonra Total Station'la nokta alımları yapılmış ve el ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Esnafı zor durumda bırakmak istemediğimiz için dükkanların içerisinde şerit metreler ve lazer metreler kullanarak 3 boyutlu ölçümler yaptık. Kapalı çarşının sokaklarında ise pencere boşlukları, işte tonoz yönleri, tonoz kalınlıkları çatıyla birleştirerek yine ülke koordinatında çalıştığımız için çatıyla birleştirerek bütün detayları Total Station'lar yardımıyla almış olduk ve el ölçümlerinde yapılan okumalarla sağlamalarını yaparak çizim haline dönüştürdük. İstanbul ili Fatih ilçesi Kapalı Çarşı 1. Etap Yenileme Alanı Aban ve Uygulama Projesi kapsamında röleve çalışmalarının ardından
bölgeyle ilgili restitüsyon çalışmaları gerçekleştirildi. Bu çalışmalar süresince yapının kendisinin yanında birçok yazılı kaynak, gravürle eski fotoğraf ve haritaya başvuruldu. Bu çalışmalar kapsamında biz birçok arşiv taraması yaptık. Birçok üniversitenin kütüphanesine gidildi. Birçok fotoğraf arşivi tarandı. Bütün bu çalışmalarımızın değerlendirilmesi konusunda uzman hocalarımızla beraber yapıldı. Sonunda elimizdeki verileri bir araya getirip Kapalı Çarşı için en uygun restitüsyon dönemini belirlemeye çalıştık. Hepimiz kendi uzmanlık alanımızda çalıştık ve çalışmayı sürdürüyoruz. Harita mühendisi arkadaşımız harita alımlarını yaparken restoratör arkadaşlarımız röleve ölçümlerini hazırladı. Elektrik mühendisi arkadaşımız mevcut elektrik sisteminin eksilerini, artılarını kontrol ederken makine mühendisi arkadaşımız Kapalı Çarşı'daki mekanik sorunların Kapalı Çarşı'ya getirdiği yapısal olumsuzlukları araştırdı. İnşaat mühendisimiz gözle gördüğümüz yapıdaki strüktür bozukluklarını araştırırken jeoradar incelemelerinden aldığımız destekle yer altından da ne tür hasarların oluşabileceğini Kapalı Çarşı'da tespit etmeye çalıştık. Tarihi Yarımada'da geleneksel ticaret bölgesinin merkezini oluşturan, kültür varlığı niteliğini büyük oranda korumakta olan Kapalı Çarşı'nın yaşayarak ve gelişerek günümüze ulaşan yapısının özgünlüğüne zarar verilmeden çağdaş yaşam koşullarına uyarlanmış geleneksel ticaret işlemini sürdürerek yaşatılması asli amaçtır. Kapalı Çarşı Kentsel Yenileme ve Uygulama Projesi kapsamında yüzyıllar içerisinde gerek fiziksel etkenler, gerekse kötü kullanım nedeniyle yıpranmış olan çarşının yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması birincil hedeftir. Restorasyon çalışmaları, cadde ve sokakların düzenlenmesi, altyapının yenilenerek yol altına alınması, sokaklarda yer kaplamalarının yenilenmesi, işgallerin engellenerek tezgahların düzenlenmesi, dükkan vitrin doğramalarının geleneksel forma uygun örnekler belirlenerek düzenlenmesi, strüktürel önlemler alınması olarak sıralanabilir. Her sene özel olarak bakımı 5 senede bir ciddi restorasyonu gerekli. Yani ciddi bir şekilde ihmal edildi. Şimdi son çıkan yasayla kentsel dönüşüm projesinin içerisine girdi burası. Son 3 senedir burada bir bütün olarak bir restorasyon çalışması için bir röleve çalışması yapıldı. Bizim hedefimiz ayakta duran afet, deprem gibi benzer felaketler durumunda problemsiz yaşamını sürdürebilecek bir kapalı çarşıya sahip olmayı arzu ediyoruz, hedefliyoruz. İncelen duvarlar eski kalınlığına kavuşsun veya gerekli önlemlerle desteklensin. Elektrik kontağıydı, su baskınıydı gibi riskler bertaraf edilebilsin. Bize hoşgörüyle yaklaşan, çalışmalarına ara vererek bizi dükkanlarına alan Kapalı Çarşı'nın tüm kullanıcılarına ve mülk sahiplerine de teşekkür etmemiz gerekiyor. Büyük titizlikle hazırlanmış bu projenin bir an önce hayata geçirilmesi ve Kapalı Çarşı'yı nesiller boyu yaşatabilmek herkesin ortak dileği.